Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Fiat Egea Cross Wagon. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en çok satan otomobillerinden biri olan Egea Cross'a Station Wagon güncellemesi geldi. Yerden yüksek yapısı, özel tasarlanmış tampon ve marşpillerinin yanında daha uzun boyutu ve daha fazla yaşam hacmiyle yeni Egea Cross Wagon'a dair her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Egea Cross ya da Avrupa'daki ismiyle Tipo Cross, Fiat'ın geçtiğimiz yıl piyasaya çıkarıp SUV sınıfı içerisinde rekabete soktuğu modeli olarak kullanıcılar tarafından çokça beğenildi. Yerden yüksek yapısı ve bununla orantılı olarak rakiplerine göre uygun fiyatıyla her zaman öncelikli tercih olan Egea Cross, 2022 yılında aldığı vagon güncellemesiyle birlikte artık daha büyük, daha geniş. Yeni Egea Cross Wagon'a önden baktığımızda yenilenen parlak siyah panjur ve Fiat logosunun varlığını koruduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl geçirdiği makyaj sonrası çok daha çekici görünen Egea'nın kaş tasvirli gündüz led farları ön tasarımı tamamlıyor. Aşağıya indiğimizde ise buz grisi rengindeki parçalarla süslenmiş agresif hatlara sahip tampon bizleri karşıladı. Yeni Egea Cross Wagon'un yerden yüksek yapısına da uyum sağlayan bu tampon tasarımında sis farları varlığını korumuş. Havalandırma çıkışlarının nispeten az olduğu bu ön tasarımı ben uzun zamandır beğeniyorum ve sadece fiyat avantajı değil, tasarımının da Egea Cross'un çok satmasının bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Yeni Egea Cross Wagon'un alameti farikası, uzun şasisinin en net şekilde fark edildiği profilini gelin hep birlikte inceleyelim. Egea Cross Wagon'un profiline geçtiğimizde onun hakkında çok daha fazla ipucuna yarışıyoruz. Evet, sedan otomobiller özellikle Türkiye özelinde konuşulduğunda en çok tercih edilen karoser tipi olarak her zaman zirveye oynamıştır. Fakat biraz daha Avrupa'ya gidildiğinde geniş iç hacmi, daha kullanışlı oluşu nedeniyle station karoserlerin revaçta olduğunu hepimiz biliyoruz. Son dönemde ülkemizde de tercih edilmeye başlanmasının ardından Egea Cross gibi bir modele Station karoser güncellemesi gelmesi ise gerçekten etkileyici oldu. Sadece tasarımsal değil, işlevsellik yönüyle de ön plana çıkan Egea Cross Wagon'un profilinde ilk dikkatimizi çeken detay SUV özelliklerine gönderme yapan teker üstü dodikler ve marşpiyeller oldu. Üst tarafa doğru çıkıldığında yumuşak geçişe sahip omuz çizgisi bizi selamlıyor. Buna ek olarak Station karoserle gelen C sütunu kelebek camı da iç mekanın daha ferah olmasına bir katkı sunuyor. Yeni Egea Cross Wagon'la birlikte gelen en büyük güncelleme ise yeni renk seçeneği oldu. Passione Red yani tutku kırmızısı isimli bu renk seçeneği yeni Egea Cross Wagon'da imza niteliği taşıyor. Gri, siyah ya da beyaz renklerini seçseniz dahi farklı renkteki ayna kapaklarıyla da farkınızı ortaya koyacaksınız. Buna ek olarak 17 inç boyutundaki elmas kesim jantlar da bu kombini tamamlıyor. Yeni Egea Cross Wagon'un en az ön tarafı kadar yakışıklı olan arka tarafına gelin bir göz atalım. Yeni Egea Cross Wagon'la hatchback modelin arkası arasında hiçbir farklılık bulunmuyor. Sahip olduğu özel kırmızı rengin daha ateşli hale getirdiği arka tarafta karartılmış stoplar dikkatimizi çekti. Tek parça kavisli led gündüz stoplarıyla karakteristik imzasını atan Egea Cross Wagon'un arka tasarımını biz oldukça beğeniyoruz. Bununla birlikte camın etrafında kaplayan spoilerlar da arka tarafın daha oturaklı hale gelmesini sağlamış. Bagaj kapağının sol tarafında model, sağ tarafında Cross yazısı bulunurken onun vagon olduğunun belirtildiği herhangi bir ibareye yer verilmemiş. Aşağıya indiğimizde üzerinde egzoz çıkışlarının olmadığı buz grisi rengindeki difüzörle süslenmiş tampon bizleri karşıladı. Yeni Egea Cross Wagon'un alameti farikası boyutlarına geldiğimizde ise bir SUV'den beklediğinizden çok daha fazlasına sahip olacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Yeni Egea Cross Wagon 4589 mm ile hatchback versiyonuna göre 203 mm daha uzun, 1542 mm ile aynı genişlikte ve 1576 mm ile 20 mm daha yüksek boyutlar sunuyor.
Yeni Egea Crosswagon'un tasarımıyla olmasa da yaşam ve saklama alanı konusunda fark yaratacak iç mekana dair tüm detayları en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Yeni Egea Crosswagon'un iç mekana geçtiğimizde uzun yıllardır tanıyıp bildiğimiz malzeme kalitesi ve tasarım detaylarıyla karşılaşıyoruz. Crosswagon özelinde pek fazla detayın olmadığı iç mekanda benim kullanırken de çok beğendiğim direksiyon simidi varlığını korumuş. Üzerindeki tuşlar sayesinde hem multimedya ekranını hem de arkasındaki dijital ekranı yönetebildiğiniz bu direksiyon simidi benden tam puan almayı başarıyor. Donanım seviyesine göre değişip iki yanında analog göstergelerin bulunduğu 7 inç büyüklüğündeki dijital gösterge ekranı da iç mekanın kalitesini arttırmaya yetiyor. Konsolun ortasına geldiğimizde ise standart olarak 7 inç büyüklüğünde gelip opsiyonel şekilde 10.25 inç büyüklüğünde satın alabileceğiniz dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Dokunmatik hassasiyeti, renkleri ve temasının gayet iyi olduğu bu ekran üzerinden kablosuz cep telefonu bağlantısı yapmanızı sağlayan Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonlarına erişebiliyorsunuz. Aşağıya doğru inerken havalandırma menfezlerini ve hemen altında klima kontrol ünitesini görüyoruz. İç mekanın genelinde orta sertlikte kaplama malzemelerinin kullanılması da sınıfı ve segmenti göz önüne alındığında başarılı olarak nitelendirilebilir. Orta konsola indiğimizde ise bizi bir adet 12 volt soket girişiyle bir adet USB bağlantı noktası karşılıyor. Donanım seviyesi ya da satın alacağınız opsiyonlarla anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz şarj pedi gibi özelliklere de sahip olabilirsiniz. Vites topuzuna geldiğimizde klasik diyebileceğimiz bir tasarım bulunurken onun hemen arkasında manuel el freni ve 2 adet bardaklığa yer verilmiş. Yeni Egea Crosswagon'u diğer modellerden ayıran en önemli özelliği ise şüphesiz koltukları olacaktır. Üzerinde Fiat yazı detayı ve kırmızı dikişleriyle gelen bu koltukların yanal sırt destekleri uzun yolculuklarda size bir nebze daha konfor sağlayacak. Arka koltuklara geçtiğimizde ise geniş diz ve baş mesafesi bizleri karşılıyor. Hatchback versiyonuna göre yükselen boyu nedeniyle artan baş mesafesi sayesinde iç mekanda daha ferah bir hava hakim. Buna ek olarak Isofix bağlantılı koltuklar da gayet şık ve konforlu gözüküyor. Arka sıradaki yolcular için orta konsol üzerinde bir adet USB bağlantı noktası yer alıyor. Yeni Egea Crosswagon'un alameti farikası bagajına geçtiğimizde ise farkını net biçimde hissediyoruz. Yeni Egea Crosswagon'da koltuklar normal konumundayken 550 litre ile hatchback versiyonuna göre 110 litre daha fazla hacim sunuluyor. Bu değer sedan versiyondan ise 30 litre daha fazla. Şimdi gelin yeni Egea Crosswagon'un SUV özelliklerine yarışır güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini hep birlikte öğrenelim. Yeni Egea Crosswagon'da ülkelere ve bölgelere göre değişiklik göstermek kaydıyla birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği bulunuyor. C-SUV segmentinde fark yaratmasını sağlayacak ADAS güvenlik özellikleriyle birlikte yol üzerindeki trafik levhalarını ekran üzerine yansıtan trafik işaretleri tanıma sistemi, trafik levhaları üzerindeki hız sınırlarına göre aracın hızını ayarlayan adaptif hız sabitleyici, fark etmeden tehlikeli şekilde yaklaştığınız cisimlere karşı sizi durduran acil durum freni, siz hiç müdahale etmeden en iyi görüşü size sunan otomatik uzun farlar, kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla size gösteren kör nokta asistanı ve çok daha fazlasına yeni Egea Crosswagon'da sahip olabilirsiniz. Peki yeni Fiat Egea Crosswagon'da motor ve şanzıman özellikleri değişti mi? Buyurun cevabı öğrenelim. Yeni Fiat Egea ailesinde hali hazırda 4 farklı motor kombinasyonu sunuluyor. İkisi benzin, ikisi dizel motorların benzini tarafının ilk sırasında 1.4 Fire, 95 beygir güç, 127 Nm tork üreten 4 silindirli atmosferik motor yer alıyor. 6 ileri manuel vitesle yönetilen bu motorun karma tüketim verisi 6.6 litre olarak kayda geçmiş. İkinci sırada ise 1.0 Firefly, 100 beygir güç, 190 Nm tork üreten 3 silindirli motor bulunuyor. 5 ileri manuel vitesle yönetilen bu motorun yakıt tüketimi ise 5.5 litre.
Dizel motorların ilk sırasında 1.3 Multijet, 95 beygir güç, 200 Nm tork üreten motoru görüyoruz. Yine 5 ileri manuel vitesle yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 4.3 litre. Dizel motorların son sırasında 1.6 Multijet, 130 beygir güç, 320 Nm tork üreten motor yer alıyor. 6 ileri manuel vitese sahip olan bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 4.5 litre olarak kayda geçmiş. Yeni Fiat Egea Cross Wagon 2022 baharında Avrupa'da 24.000 eurodan başlayan fiyatlarla alıcı bulması bekleniyor. Güncel Türkiye fiyatı için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Yeni Fiat Egea Cross Wagon'un baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben hali hazırda Egea Cross'u zaten çok beğeniyordum. Üstüne gelen Station Wagon güncellemesiyle kesinlikle bir şansı veririm. Peki siz yeni Fiat Egea Cross Wagon hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Egea Cross Wagon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Che non solo l'auto è impegnata a livello sociale e se vogliamo a livello di ricerca contro le pandemie, ma anche a livello ambientale, perché